Uyku apnesi önemli bir rahatsızlıktır. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Mesela kolumuzda bir yara çıktı ya da ne bileyim bir egzama türü bir şey çıktı. Şöyle düşünebiliriz. Ya tamam, evet, bu burada ama ben bunu bir şekilde halledeceğim. Zamanım uygun olduğu zaman doktora gideceğim, çözeceğim. Ama uyku apnesi böyle bir hastalık değil. Çünkü biz her gece uyuyoruz ve 7-8 saat uyuyoruz. Ve 7-8 saat boyunca oksijensizliğe maruz kalıyoruz. Ve bu da vücudumuzu tepeden tırnağa olumsuz olarak etkiliyor. Bundan dolayı ihmal etmememiz gerekir ve bir an önce bu hastalığı çözmemiz gerekir. 3 yöntem vardır. Bir, cerrahi yöntem. Bunu kulak burun boğazcılar yapar. Yutak bölgesindeki dil, küçük dil ve yumuşak damaktaki fazla sarkmaları cerrahi operasyonla çıkartarak buradaki hava yolunu açmayı hedeflerler. Diğer bir yöntem ise CPAP maskesidir. Bu da ağza ve burnuna oturan bir maske düşünün. Ve bir tane kompresör var. Sürekli hava üfleyerek buradaki tıkanıklığı aşmaya çalışıyor. CPAP maskesi de hava üfleyerek buraya aşmaya çalışıyor. Diğer bir yöntem ise horlama protezidir. Horlama protezi son derece etkili bir yöntemdir. Boksör dişine benzeyen horlama protezi gecenin uykuda kullanılır ve dişlere oturur. Uyku sırasında çeneyi belli bir miktarda önde tutarak buradaki hava yolunu açarak horlama ve uyku apnesini büyük oranda engeller. Kilo en çok karşılaştığımız nedenlerden bir tanesidir. Kilo aldığımız zaman boyun bölgemizde yağlanma olur. Karın bölgemizde yağlanma olur. Ve bu da ciğerlerimize çekeceğimizin hava miktarının azalmasına ve yutak bölgesinde tıkanmasına neden olur. Eğer biz kilomuzu %10 oranında azaltabilirsek hastalığın şiddetini de %30 oranında azaltabiliriz. Bundan dolayı eğer fazla kilolarımız varsa bir an önce bunlardan kurtulmalıyız. Alkol ve sigara da uyku apnesi ve horlamaya neden olabilir. Sigara yutak yapısını bozar ve aynı zamanda akciğerlerin kullanım kapasitesini düşürerek havayı çekerken daha çok zorlanmamız neden olur. Alkol de aynı şekilde akciğerlerimizi baskılayarak çektiğimiz hava miktarını azaltır. Aynı zamanda kilo almamıza neden olur. Düzenli olarak alkol kullanan kişiler genellikle obez kişilerdir. Sağlıklı olmak adına yapabileceğimiz her şey horlama ve uyku apnemize iyi gelecektir. Ne yapabiliriz? Mesela düzgün beslenebiliriz. Yürüyüşler yapabiliriz. Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durabiliriz. Daha hareketli bir hayatı seçebiliriz. Biz mümkün olduğunca yan yatmalıyız. Çünkü sırt üstü yattığımız zaman yerçekim etkisiyle dil ve küçük dil hepsi geriye doğru kaçarak horlama ve uyku apnesinin şiddetini artırabilir. Eğer biz yan yatarsak hastalığımızın şiddetini %50 oranında azaltabiliriz. Tabii ki bu bir alışkanlık, yani çok kolay olacak bir şey değil ama size çok rahat bir ipucu verebilirim. Mesela uzun bir yastık edinebilirsiniz. Hangi tarafınıza yattığınızda daha rahat yatıyorsanız yastığı o tarafa koyarsınız ve elinizi ve bacağınızı yastığa atarak yatarsanız yan yatma alışkanlığı edinebilirsiniz. İdeal uyku süresi 7 ve 8 saat olması gerekmektedir. Ben bazen konuşmalarda şahit ediyorum, sohbetlerde diyor ki ben 5 saat uyuyorum yetiyor. Aslında değil. Nasıl bir arabanın bir noktadan diğer bir noktaya giderken belli bir miktarda benzine ihtiyacı varsa bizim de uykuya ihtiyacımız var. Sağlıklı bir hayat için 7 ila 8 saat uyumalıyız.